And we are on recording now, and we would like to listen you very carefully, because this will be our first product training in Turkey. And as you see, we are very excited and just come to listen you. And we will also take the recording and we will deliver this to the people. Now around 400 people are already registered in Turkey. So I'm sure tomorrow everybody will watch your video with all the pleasure. And I'm very thankful for your time and for your helps from the beginning. And Mrs. Yelda will be your translator. So if you can give her some chance in breaks, then she can translate after you. We are not medical persons, but I hope we can translate everything as the friends will understand. Thank you. And now I am passing the speech to you. Welcome, Mr. Colin. And we would like to see you in Turkey in our camps also. Thank you very much. Thank you for welcoming me here tonight. Hoş geldiniz. Beni burada misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. And I look forward to taking you up on that kind offer of visiting your country. Ben de sizi ziyaret etmek için dört gözle bekliyorum o günleri. So it really is a privilege to be here, and I will try and delve into some of the science without losing anybody on the way. Burada olmak benim için de çok özel. Umarım çok medikal kısma girmeden, kimseyi kaybetmeden açıklayabilirim her şeyi de. My background is actually as a research coordinator with regards to health projects. Benim geçmişimde araştırma görevliliği var, bu tür projeleri idare etmek amacıyla. But I've spent most of the past 30 years working in high performance sport or clinical exercise physiology. 30 yıldan uzun bir süreyi ağır sporlar ve fiziksel fizyoloji üzerine geçirdim araştırmalarımı. And throughout that time, I have worked in Premiership football, national and international rugby. Bu süre boyunca da ağırlıklı uluslararası futbol ve ulusal rugby oyunlarında özel alanım oldu. I've worked on 4 Olympic cycles, which are Beijing, London, Rio and Tokyo. Bu arada 4 olimpiyatları da takipte oldum. İsimlerini şimdi unuttum ben. I'm an environmental physiologist, so I have trained people to climb Everest. Ben çevresel bir fizyolojistim. Dolayısıyla Everest'e tırmanma konusunda da insanlara yardımcı oldum. To row across the Atlantic Ocean. Ve Atlantik Okyanusu'nu geçmeleri konusunda destek verdim. To trek to the North Pole. Kuzey Kutbu'na gidenlere, yürüyüş olarak gidenlere destek verdim. Race across the Sahara Desert. Sahara çölünü geçenlere destek verdim. And multiple ultra endurance athletes. Ve birçok dayanıklılık sporları yapan atletlere de desteklerim oldu. But at the same time, I've always been fascinated with nutrition, and I'm a registered nutritionist with the British Dietetics Association. Özel alanımda her zaman beslenme tarafında oldu. Bu yüzden de İngiliz Beslenme Derneği'nin de bir üyesiyim. And that's really what brings me here tonight to speak with you. Bu da bu gece buraya beni getiren ana neden. And back in 2020, before the world went crazy. 2020 yılından önceye gidersek, dünyanın bu kadar delirmediği zamanlara, I was a research coordinator as a part of 2 global health strategies. Ben 2 global sağlık örgütünün
araştırma görevlisiydim. And what I was charged with at the time was looking into the fact that we knew that there was an approximate 6.3 billion people living with an omega-3 deficiency. O zamanlar 6,3 milyon insanın omega 3 eksikliğinden kaybedilebileceğinin farkında değildik. Now, omega-3, for those of you that don't know, is what we class as a polyunsaturated fatty acid. Omega 3 çoğunuzun bilmediğini düşünerek çoklu yağ asitidir. And this comes under one of those nutritional components that we classify as essential. Ve bu bütün yağ asitleri içinde çok gerekli bir besindir. And what we mean by essential is that it plays a fundamental role in human biology. Buradaki gereklilik şundan gelmekte, insan biyolojisindeki en önemli unsurlardan biri. In fact, more specifically, it plays a fundamental role in cellular physiology. En önemli kısmı da hücresel fizyolojideki önemidir. And cellular physiology is what moves towards cellular pathology if there is the development of a disease or a virus or an illness. Hücresel fizyoloji esas hücrelerin ölümü tarafına da gitmekte. Dolayısıyla burada her ikisini bir arada çalışılmasını sağlamakta. And so typically we look to optimize and preserve the physiology and avoid the development of a pathology. Dolayısıyla biz fizyolojinin doğru çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da patolojik kısmında hastalıkları önlemeye çalışmaktayız. And omega-3, along with other essential nutrients, play a key role in how the immune system functions. Diğer bütün besinlerle birlikte omega 3 de bağışıklığın arttırılması konusunda destek vermekte vücuda. And so when there is a deficiency, when it's lacking, the knock-on effect is a compromise to immune function. Bunun eksikliğinde de zaten bağışıklığın düşmesi ve patolojik etkiler görülmekte. And so when the World Health Organization reported that 6.3 billion people were deficient, Dünya Sağlık Organizasyonu bize bilgi verdiğinde 6,3 milyon insanın omega 3 konusunda eksikliği olduğunu, health initiatives all around the world were obliged to respond because this means there is something that we are tasked to address and to fix. bunu duyduğunda tabii ki dünyadaki bütün sağlık örgütleri harekete geçmeye karar verdiler ve bu eksikliği dünya çapında azaltma çabalarına girmeye. And so when I was given this problem, my first thoughts were, okay, we'll look at diet and we'll look at supplements. Bana bu görev verildiğinde de ilk göz önüne aldığım şey önce genel beslenmeye, sonra da vereceğimiz takviyelere bakmaya karar verdim. Now I knew straight away that we couldn't achieve this through diet. Bunun farkındayız ki sadece beslenmeyle bunun üzerinden gelemeyeceğiz. Because in order to do that, every single person would have to eat a full portion of nutrient-rich fatty fish every day. Bunu sağlamak için zaten bütün popülasyonun her gün çok büyük bir balığı omega 3'ten zengin yemesinin gerekliliğiydi. And there are practical, ecological, economical, and sustainable factors that mean that can never happen. Burada tabii birçok ekonomik, yöresel, lokalliğe bağlı ve sürdürülebilir faktörler önemliydi bunu yaptırabilmemiz için bütün nüfusa dünyadaki. And also, the way in which people eat in the 21st century, they don't like those types of fish anymore.
21. yüzyıldaki insanların beslenmelerine baktığımızda bu çeşit balıkları sevmediğini görüyoruz. When we look at consumption of salmon, anchovies, mackerel, tuna, Somon, tuna, makarel gibi veya ançüez gibi balıkların tüketimine baktığımızda other than canned tuna, the rest have shown a steady decline in consumption for the past 30 years. Konserve ton balığının dışında diğer bütün balıkların taze olarak tüketiminin azaldığını görmekteyiz son 30 yılda. And what we need to have sufficient nutrients and therefore sufficient omega-3 is fresh, wild, line-caught fish. Omega 3'ü sağlayacak balıkların yenmesi gerekliliğine baktığımızda bunların tamamen vahşi ortamından avlanmış taze balıklar olduğunu bilmekteyiz. So that was never going to be the solution, not for 6.3 billion people. Dolayısıyla bu balıkları herkese yedirmenin 6.3 milyon insana mümkün olmadığını anlıyoruz. And as I'll show you in a moment when I bring my presentation up, there was evidence to say that standard omega-3 supplements didn't work either. Birazdan prezentasyonumu gösterdiğimde göreceksiniz ki şimdiye kadar önümüze gelen standart omega 3'lerin de bu eksikliği tamamlamakta başarılı olmadığını anlamış olacağız. And so it was at this point, at home, in the middle of the first lockdown, trying to figure out how to address this problem. İlk kapandığımızda bu pandemi zamanında bu problemin üzerinden nasıl geleceğimizi çözmeye çalıştık. That out of the blue, a good friend of mine called me up and asked me, had I ever heard of a company called ZİNZİNO? Ve bu devrede hiç aklıma gelmeyen bir arkadaşım beni aradı ve ZİNZİNO diye bir firmayı duymadığımı sordu. And my answer was no, I'd never heard of ZİNZİNO. Ve benim cevabım hayırdı. Hiç duymamıştım ZİNZİNO'yu o güne kadar. And his next question was, what do you know about omega-3? İkinci sorusu da omega 3 hakkında ne bildiğimi sordu. Now, just so you understand, my friend at this time was really high up in an American sports brand company called Under Armour. Bu arada bilginiz olsun ki arkadaşım beni arayan Amerikan firması Under Armour'ın en önemli yöneticilerinden biriydi. And he'd had a few health problems of his own over those years. Kendisinin de birkaç yıldır bazı sağlık sorunları yaşamaktaydı. And his doctor in America had said to him that he needed to increase his omega-3 and that the only product he knew worked was one made by ZİNZİNO. Amerika'daki doktorunun ona söylediği şey, bütün bu sağlık problemlerinin üzerinden gelmesi için gerekli olan şeyin omega 3 olduğu ve en kaliteli omega 3'ün de ZİNZİNO denen firmadan sağlandığıydı. But my friend said that he wanted my opinion because when it came to nutrition, I was the person he trusted most in the world. Benim arkadaşım da bu konuda bana danışmak istediğini söylemiş. Çünkü beslenme söz konusu olduğunda benim dünyada en söz sahibi kişilerden biri olduğuma inancı tamdı. And purely because it was my friend, and purely because I was interested, because it was related to omega-3, I agreed to have a look. Bu tabii ki benim arkadaşım olduğu için ve omega 3 konusundaki bilgilerim ve araştırmalarımdan dolayı firmayı araştırmaya karar verdim. And first of all, I saw the test. I saw the blood test, and I thought, this is a scam. It's a con. İlk başta testi gördüm, kan testini ve kendi kendime dedim ki bu kesinlikle doğru olamayacak bir şey. Because it's the oldest trick in the book, is that I measure you, tell you you're bad, and then I give you something that will make you better.
Çünkü aslında hepimizin aklında aynı fikir var. Ben size test yaparım, sonucunu kötü çıkarırım, elinize bir ürün veririm, onun da düzelttiğini söylerim. So I was really skeptical. I thought this was a load of nonsense. Dolayısıyla son derece şüpheci yaklaştım ve bunun manasız olduğunu düşündüm. But then I saw something that really captured my interest, and that was where the tests were being done. Ama o noktada testlerin nerede yapıldığını fark ettim ve o da benim dikkatimi çekmeye yetti. Because at that time, I was the lab director of the Queen's Laboratories in Greater Manchester here in the UK. Çünkü tam o devrelerde Queen's laboratuvarlarının başında yöneticilik yapmaktaydım ve bu araştırma laboratuvarını da çok iyi biliyordum. And so I know the global network of scientific laboratories. Dolayısıyla dünyadaki bütün bilimsel laboratuvarların birbiriyle ilişkide olduğunu biliyordum ve tanıyordum bunları. And when I saw that VITAS were the people conducting the tests, I realized this was something to take very seriously. Ve VITAS laboratuvarlarının bu testleri yaptığını gördüğüm zaman bu olayın dikkate alınması, önemsenmesi gerektiğini de fark ettim. VITAS have an incredible reputation. VITAS'ın çok önemli bir ismi var piyasada. They collaborate with the University of Oxford, Cambridge, Harvard, MIT, the NHS. Bu saymış olduğum MIT, Oxford, Cambridge gibi üniversitelerin hepsiyle iletişimi var VITAS laboratuvarlarının. And so I called them up and asked them, did they know that a company called ZİNZİNO was telling everyone that they were doing tests for them? Ben bu noktada VITAS'ı aradım ve bu ZİNZİNO denen firmanın herkese onların laboratuvarlarında testi yapıp yapmadığını bilip bilmediklerini sordum. And the person on the phone said, yes, of course we know. They're one of our best customers. Telefondaki kişi bana elbette biliyoruz, bizim en iyi müşterilerimizden biri diye cevap verdi. So now I was really interested. Dolayısıyla o noktada ciddi olarak ilgilenmeye başladım. So then I thought it's time to have a look at the product because the researchers told me that standard omega-3 supplements don't work. İşte o noktada gerçekten ürünle ilgilenmeye başladım. Çünkü diğer beslenme uzmanları bana klasik omega-3'lerin aslında işe yaramadığını söylemişlerdi. And when I saw the product and what it was, I had a moment of realizing how genius but simple it was. Ürünü gördüğümde ve içeriğini incelediğimde ne kadar bilgece, zekice yapıldığını fark ettim ürünlerin. And I'm going to spend the next, let's say, 20-30 minutes with some slides showing you just exactly what makes it different, how it functions, and why it's so clever. Önümüzdeki 20-30 dakika içinde size slaytlarımla birlikte ürünün nasıl iyi çalıştığını, neden bu kadar iyi olduğunu anlatmaya çalışacağım. And so, whilst it's true to say you are what you eat, it's more accurate to say you are what you absorb. Dolayısıyla bu söylem çok doğru. Siz ne yiyorsanız osunuz. Daha doğrusu neyi sindiriyorsanız osunuz. And when we look at the diet, particularly in Europe and in the US and in Australia and in emerging parts of China, Japan, genel beslenme düzenine bakarsanız Avrupa'daki, Amerika'daki, Avustralya'daki ve bazı Japon tarafında dünyanın what we see is that there is a decreased amount of sources of omega-3 and omega-9. görüyoruz ki omega-3 ve omega-9 tarafında bayağı bir azalma var yediklerimizde. Whilst there is a increase in those types of fish that don't contain omega-3, and actually
palm oil and soya oil makes up 80% of all European consumption. Ve omega 3 ihtiva eden soğuk deniz balıklarının yenmesinde azaldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda da omega 6 tarafında zengin olan soya yağı veya palm yağının da artışta olduğunu fark etmekteyiz. And what this creates is an out of balance ratio of omega 6 and omega 3. Bu da omega 6 ile omega 3 tarafında ciddi bir dengesizlik oluşturmakta. Now, both of them are essential fats. Her ikisi de önemli yağ asidi. But the body, the human body, the primary function is what we call homeostasis. Vücudun en önemli bulunması gereken nokta homeostasis noktası. And homeostasis is the dynamic art of biological equilibrium. Homeostasis de biyolojik dengeyi gösteren çok önemli bir faktör. And we always need things to be at the right balance and ratio. And too much of one thing, no matter how good, becomes a negative. Her şeyin dengede olması vücudumuzda çok önemli. Bir şey iyi bile olsa çok fazla olması dengeyi bozmasını gerektiriyor. Particularly if that increase of one comes at the cost of a decrease of another thing that we should have. Özellikle de bir şeyin çok artması, önemli olan bir başka şeyin azalmasına neden oluyorsa bu istediğimiz bir durum değil. Now, these two omega fats, 6 and 3, have an important relationship. Bu iki omega yağı 6 ve 9 dengede olması çok önemli iki yağ asidi. Omega 6 is a vital aspect of your immune function and your immune response. Bağışıklık sisteminizin çok önemli bir faktörü omega 6'nın bulunması vücudunuzda. If you were to cut your finger, fall over, catch a cough, a cold, a flu, omega 6 is what sends the message. Eğer parmağınızı kıvırmak istiyorsanız düştüğünüz zamanlarda veya bağışıklığınızın düştüğü zamanlarda bunu vücudunuzda iletilmesini sağlayan omega 6'dır haber verici olarak. And it sends what we call inflammatory markers to kickstart the immune response. Bunu uyarmasındaki şekil de vücutta oluşan iltihaplanmadır. Böylece vücut bağışıklığı nerede savaşacağını bilmeye başlar. Whilst omega 3 is the one that calms the system and is anti-inflammatory. And that's the state we should be in most of the time. Omega 3 ise iltihaplanmayı azaltan ve vücudu iyileştiren bir yağ asididir. Dolayısıyla vücudumuzun iyileşmesi buna bağlıdır. But when we have too much omega 6 and not enough omega 3, then we are in a more inflamed state for more of the time. Eğer vücudumuzda daha çok omega 6 var ise omega 3'ten, vücudumuzun iltihaplanması artacaktır. Bu da istediğimiz bir durum değildir. And this compromises the cell and compromises immune function. Dolayısıyla hücreyi gözden çıkarır ve bağışıklığın düşmesine neden olur. Now, the ideal thing would be that we decrease how much omega 6 we eat and we increase how much omega 3 we eat. Bunu çözmek için de yediğimiz omega 6'yı azaltıp omega 3'ü arttırmamız gerekir. But omega 6 is all throughout the modern diet, in processed food, ultra processed food, confectionery, and in the oils we use. Ne yazık ki modern hayatımızda omega 6 artık her şeyin içinde bulunmakta. İşlenmiş gıdalarda, şekerli gıdalar hep omega 6 tarafından zengin yiyecekler. And as I've already said, the consumption of omega 3 is continuing to decline. And actually, we can't fix it that way because there are simply too many people.
Dolayısıyla da omega 3 gittikçe azalmakta yediğimiz yiyeceklerin içinde ve bunu da kontrol edememekteyiz. Çünkü beslenme sistemimiz o yöne dönmüş durumda. And so the omega-6 and omega-3 status of balance in the world is the same as what we see within most people. It's out of balance. Dolayısıyla bütün dünyada gördüğümüz omega 6, omega 3 dengesizliği şahsi olarak herkesin vücudunda da aynı şekilde dengesizliği oluşturmakta. And so we have at ZİNZİNO the world's single biggest database when it comes to omega-3. Ve bizim ZİNZİNO'da elimizde omega 6, omega 3 dengesi tarafından baktığımızda inanılmaz bir veri toplanmış durumda dünya çapında. And in fact, as we speak today, that database is rapidly heading towards reaching 1 million independently analyzed and verified samples. Ve bu veriler de elimizde 1 milyona yaklaşmakta tek tek araştırmalardan elde ettiğimiz test sonuçlarından. And just this afternoon, we had a meeting of the Scientific Advisory Group because we are submitting this data for peer-reviewed publication within the scientific literature. Bu akşam üzeri yaptığımız bilim konseyindeki bir toplantıda verdiğimiz karara göre elimizdeki bu datayı bir yayın olarak yayınlamaya karar verdik basılı olarak. And so let's have a peek at some of that data and see what the world is really like. Dolayısıyla şimdi bakalım bu verilerden ne elde ediyoruz. And so with the average European diet in mind, increased consumption of fast food, decreased consumption of fatty fish, and increased consumption of omega-6. Ortalama bir Avrupa diyetine baktığımızda artan hızlı tüketim yiyecekleri, azalan yağlı balık tüketimi ve omega 6'daki artış. Now this is data up until 2020. Bu 2020'ye kadar elimizdeki görülen durumdu. And what we can see here are people who on their first test, their first blood test, have reported that they don't take any type of omega-3 supplement. Bu ilk testte görülen grup o güne kadar hiç omega 3 almayan insanlardan oluşuyor. And on average, their omega-6 to omega-3 ratio comes out at 14.8 to 1. Ve buradaki ortalama omega 6, omega 3 oranı 14.8'e 1 gibi bir durum göstermekte. To be in a healthy range and a non-inflammatory range, you should be less than 4 to 1. Sağlıklı ve iltihapsız bir vücuda sahip olmak için 4'e 1 oranda bulunması gerekiyor omega 6 3'ün. And what we can see here against every age range is a population way outside of that. Bütün yaş gruplarında bu ortalamanın çok çok yukarıda olduğunu görüyoruz. So let's have a look what happens when people take a standard omega-3 supplement. Ve şimdi de standart bir omega 3 asidi alan insanlardaki duruma bakalım. And here we see that people are 9.9 to 1 on average. Burada da ortalamada 9.9'a 1 oranı görülmekte. Now, given that the goal is less than 4 to 1, 9.9 to 1 is definitely better than 14.8 to 1. Gitmek istediğimiz nokta 4'e 1 oranı olduğuna göre tabii ki bu 9.9'a 1 oranı ilk verdiğimiz 14.8'e 1 oranından daha iyi. But the improvement and the difference is meaningless. Ama bu iyileşme gibi görülen şey aslında çok da anlamlı değil. If we were to have a competition and there was a soccer goal post, Eğer bir yarışma yapıyor olsaydık ve büyük bir futbol skor tahtası olsaydı önümüzde and we both get one kick each, ve
her birimizin bir top atma hakkı olsaydı and whoever puts the ball in the goal gets €1,000,000. ve her gol atan kişinin 1 milyon euroya sahip olacağını bilseydik, So I kick first, ben ilk topa vuruyorum and the ball flies off into the corner, doesn't go anywhere near the goal. ve kornerden top dışarıya çıkıyor, gol olmuyor. No €1,000,000. 1 milyon euroyu kaybettim. And now you kick it, Ve şimdi siz vuruyorsunuz topa and you kick, and you are just outside the goalpost. ve sizinki de hemen dışına çıkıyor. So you missed as well. Siz de kaçırdınız 1 No milyon. €1,000,000 for you either. Size de 1 milyon euro yok. You were closer than me, but no goal. Siz daha yakındınız ama yine de gol olmadı. So the fact that you were better doesn't mean anything. You still don't win any money. Yani sizin daha iyiye yaklaşmanız bir işe yaramıyor çünkü yine parayı kazanamadınız. And that's what we see here. It's an improvement, but so what? You're not where you need to be. Burada da gördüğümüz tam da bu. Siz daha iyi olabilirsiniz omega 3 kullanarak standart ama neticede en iyi noktaya gelmediniz, bir işe yaramıyor. In fact, people are paying for these products. So in a way, this is worse because at least the first group, they're not losing any money. İkinci gruptakilerdeki garip şey, insanlar bu ürünlere para ödüyorlar, yine de istenen noktaya gelemiyorlar. Hiç olmazsa birinci gruptakiler paralarını harcamamışlar. This second group are paying good money to have a meaningless difference over a group that don't pay anything. Bu ikinci gruptakiler manasız bir yere gelmek için bir de ceplerinden para ödüyorlar. Birinciler hiç olmazsa ödememişti. And this aligns with what the research tells us. Ve bu bize araştırmanın gösterdiğiyle yan yana gelmekte. Biraz önce bahsettikleri. And this is the evidence that I was referring to earlier, back in 2020, when I was trying to think about this problem. 2020'de bu sorunu düşünmeye başladığımda tam da bu belirtilen noktaya gelmiştim. This is a Cochrane review, which is a very, very high standard scientific analysis. Bu Cochrane Review denen çok çok önemli bir bilimsel araştırma dergisi. And this review considered 79 trials that were considered good enough at a scientific standard. 79 tane denemeden geçmiş bir araştırmayı öne çıkarmakta. That incorporates 112,000 people. 120 binin üzerinde insanda denenmiş. And the conclusion was that standard omega-3 supplements have little or no effect. Standart omega 3'lerin çok az veya hiç etkisi olmadığını gösteriyor. And we can't expect them to if they don't change the primary parameters. Zaten bunu beklemiyorduk çünkü istediğimiz oranda bir denge unsuru yaratmamakta alan kişilerde. There's no benefit to having more of something if it doesn't influence our physiology. Bir şeyden daha fazla almanın eğer vücudumuzda etkisi görülmüyorsa manası olmadığını anlıyoruz. And so here's where we start to consider our data again. And one of those changes of physiology relates to index. Burada da bizim şimdiye kadar gördüğümüz bir şeyden daha fazla alınması eğer fizyolojimizi değiştirmiyorsa mana vermemekte. Now, the omega-3 index states that to have the lowest risk of developing a disease, your total fat from omega-3 needs to be above 8%. Almanız gereken omega 3 %80'den yüksek olmak durumunda. And so when we look at reviews like the Cochrane review that says there is little or no difference, Cochrane Review'nun gösterdiği gibi bir omega etkisi olmayan standart bir omega 3 almanın çok az veya
hiç etkisi görülmüyor ise, what we have to consider is that if the omega-3 can't change index or ratio, then we shouldn't expect to see a difference anyway. zaten omega 3-6 oranında bir değişiklik yapmıyorsa standart alınan omega 3'ler, bunu almanın manası yok. Now, if your omega-3 index value is less than 4%, you're in the pro-inflammatory range, which is the highest risk category. Can you please repeat that part? If your omega-3 index level is less than 4%, Omega 3 oranınız %4'ten düşük ise, then you're in the pro-inflammatory highest risk of developing a disease category. dolayısıyla enflamasyondan az önceki durumda bulunuyorsanız ve her an sağlığınız bozulabilecek gibi gözüküyor. If you're above 8%, ideally around 10%, %8'in üstündeyse omega 3 oranınız, ideal olarak %10 seviyelerindeyse, you're in the anti-inflammatory category, which is the lowest possible risk. anti-enflamatuar yani iltihabın en düşük olduğu seviyede bulunuyorsunuz demektir. Now, when we analyze people from all over the world, over 97% of those tests show that people are less than 4%. Dünyadaki testlere baktığımızda insanların %96'sının bu durumda olduğunu görmekteyiz. But this data shows you that when they've been taking the balance oil for 120 days, we move over 97% of them into the above 8% category. Balance oil'ı almaya başladıklarında insanlar 120 gün boyunca anti-enflamatuar bölgeye girdiklerini test etmiş olduk. So in 4 months, we take people from the highest risk to the lowest risk measurably. Ve 4 ay içinde yüksek riskten düşük riske almış olduk bütün bu insanları. %98'in üzerinde. And when we say measurably, we're going back to that test conducted by VITAS, which is independent, analyzed and verified. Ve bunu da testle kanıtlamış olduk. Bu testi de yapan VITAS gibi dünya çapında herkes tarafından tanınan bir laboratuvar tarafından bunu kanıtlamış olduk. So let's have a look at ratio. Şimdi de oranlara bakalım. And what we see is that the use of balance oil for 120 days at the second test gets over 97% of people to 2.8 to 1 on average, way less than 4 to 1. Ve 4 ay balance oil'ı kullanımı sonucunda insanların %96'sının 2.8'e 1 oranına geldiğini ortalamada görüyoruz. Balance oil literally is the only proven omega-3 supplement in the world. Dünyadaki kanıtlanmış tek omega 3 kaynağının balance oil olduğunu görmüş olduk. Measurably changing two key parameters of biology. Ölçerek de bu iki tane önemli şeyi görüyoruz burada. İki önemli noktayı görüyoruz. And so actually is the solution that I was looking for back in 2020. Yani 2020'de neticede benim aradığım sonucu, başarıyı göstermiş oldu balance oil bana. So how or why did I think it was genius? Peki ben bunun niye bu kadar zekice olduğunu düşündüm. Well, that comes down to how balance oil gets people into balance. Balance oil nasıl insanları dengeye getiriyor? You see, wherever you see an omega-3 in nature, it is bound to a polyphenol. Omega 3'ü nerede görüyorsanız doğada, onun mutlaka polifenolle ilgisi vardır. When fish are caught
and processed into fish oil to remove the metals and the toxins. Balıklar yakalandıklarında ve balık yağını çevrildiğinde içlerindeki ağır metalleri çıkarılmasına çıkarılır. Which is an essential process. Bu gerekli bir uygulamadır. What also gets lost is the polyphenol. Ama bu yapılırken içindeki polifenol kaybedilir. And so all that 3 years ago nearly, what I realized when I looked at the product was the genius simplicity of rebinding the polyphenol. Ürüne 3 yıl önce baktığımda en zekice kısmını anlamış oldum. Çünkü bu proses sırasında ağır metallerden arındırılırken balık yağı, polifenoller kaybediliyordu fakat bu ürün polifenolü tekrardan yağın içine katıyordu. And I remember looking at it and thinking, why didn't I think of this? Ben de buna bakarken kendi kendime bunu niye ben düşünmedim diye çok hayıflandım. And what ZİNZİNO have done is not just reattach a polyphenol. ZİNZİNO'nun tek yaptığı polifenolleri tekrardan içine katmak değildi. They've also played very sensitively to another health factor that is discussed all over the world. Çok zekice bir başka iş daha yapmışlardı. Dünyanın tamamını kenarda bırakarak. There is barely a doctor in the world that does not recommend that people should take a teaspoon of extra virgin olive oil every day. Dünyada hiçbir doktor yoktur ki herkesin en az bir kaşık zeytinyağı içmesini her gün söylemeyecek. Because we know the anti-inflammatory benefits of those polyphenols. Çünkü biz hepimiz biliriz bu polifenollerin iltihabı önleyecek ürünler olduğunu. And we know this reduces the risk of cardiovascular disease and stroke and metabolic disorder. Ve bunun kalp damar rahatsızlıklarını önleyeceğini hepimiz çok iyi biliriz. So when it came to considering how they would enrich the fish oil with a polyphenol, ZİNZİNO took a huge step forward. ZİNZİNO balık yağının içine polifenolleri koyarken çok uzun bir adım da attı başka noktada. A standard good quality extra virgin olive oil has around about 100 milligrams per kilogram of polyphenol. İyi bir soğuk sıkım zeytinyağının polifenoller tarafında what was the ratio you mentioned? 100 milligrams per kilogram. Polifenol tarafında 100 mililitre her kilogramda içerik olduğunu biliyoruz. ZİNZİNO sourced some of, if not the most polyphenol-rich extra virgin olive oil in the world. Ve dünyadaki polifenol tarafında en zengin zeytinyağını içeriğine kattı balık yağının ZİNZİNO. And this is from the pre-harvested cold-pressed Picual olives. Ve bu zeytinler erken hasat, soğuk sıkım zeytinlerden oluşmakta. Which on average reveals 750 milligram per kilogram of polyphenol. Normalde iyi bir zeytinyağı 100 mililitre ise kilo başına, bu erken sıkım zeytinler, soğuk sıkım zeytinler 750 mililitre kilo başına polifenol içermekteydi. So even before you get to the function of the omega-3, we have this powerful anti-inflammatory potential impact of the olive oil. Omega-3'ün vücutta iyi çalışmasına gelmeden önce bu çok değerli polifenoller aslında kendi başına çalışmaya başlıyordu. And then within this, ZİNZİNO has its own ratio of EPA to DHA omega-3s within the oil.
Dolayısıyla ZİNZİNO'nun kendi bir EPA-DHA oranı oluşmuştu yeni sistematikte yapılan karışımla. So it's our own proprietary blend. Bu neticede bizim çok özel bir karışımımızdı. And when we look at the vegan oil, that's a patented formulation. Bu vegan yağa baktığımızda da ZİNZİNO'nun tamamen patenli bir ürünü. We have a vegan oil that functions and brings about the same change in ratio and index as our fish oil. Vegan yağda diğer balık yağı gibi aynı şekilde bütün değerleri düzeltecek kalitede bir yağdır. Both of which function based on this relationship with the polyphenol. Her ikisi de polifenollerle ilişkiden kaynaklı olarak iyi çalışmakta vücutta. And the polyphenols not just anti-inflammatory. Polifenoller sadece iltihabı önleyici değiller. A part of the problem with standard fish oil supplements Standart omega 3 ya da balık yağı takviyelerinin dışında is that a part of the processing leaves the omega-3 vulnerable to air and heat. omega 3'ü havaya ve sıcaklığa karşı hassas bırakmakta. And it oxidizes when it comes into contact with the air. Ve havayla temas ettiğinde oksitlenme oluşmakta. Standart. And then actually our own digestive processes that pass through the stomach damages the omega-3. Ve bizim sindirim sistemimiz, midemizdeki asitler de omega 3'ü aslında zarar vermekte. And so you'll remember, I said at the start, you are what you eat, but more importantly, you are what you absorb. İlk başta dediğimi hatırlayın. Siz ne yiyorsanız osunuz. Daha doğrusu neyi sindiriyorsanız osunuz. And so because of the oxidation and because of the damage just through digestion, very little omega-3 is left to be absorbed. Dolayısıyla oksitlenmeden kaynaklı ve sindirim sistemimizdeki asitlerden kaynaklı aslında aldığımız standart omegalar vücutta kaybolmakta. However, that's the genius of balance oil. Ama işte şimdi balance oil'ın zekice planına geliyoruz. Because the omega is encapsulated in the polyphenol, and the polyphenol acts as a chaperone. Dolayısıyla omega 3 polifenolün içine hapsedilmiş durumda ve polifenol omega 3'ün destekçisi olarak ilerlemekte. And that protects it from the oxygen, from the air. Dolayısıyla onu havadan ve oksijenden korumakta. It protects it through those digestive processes. Ve midedeki sindirim olaylarından da korumakta. And that means more of the omega-3 is available to be absorbed and therefore active at a cellular level. Dolayısıyla daha çok omega 3 kullanarak tarafından emilmekte ve her tür aktivasyonda kullanılabilmekte. So you have a unique blend of fish oil or vegan oil encapsulated within a high polyphenol olive oil. Dolayısıyla elinizde çok değerli, çok omega 3 tarafından zengin balık yağı ve vegan yağ bulunmakta. Çünkü tamamen etrafları polifenolle kapsanmış durumda, sarılmış durumda. And this enables high uptake and high function of these essential nutrients. Dolayısıyla bu çok önemli besinin vücudumuz tarafından sindirilmesi sağlanmakta. So the olive oil and the olive polyphenols protect the omega-3, and this enables it to be active at the cell membrane. Dolayısıyla polifenol omega 3'ü iyice sarmakta ve hücresel olarak hücre zarından geçmesine de destek olmakta. Now, everyone here
we are a collection of cells. That's who and what we are. Buradaki herkes hücrelerden oluşan yaratıklar. Bizim tamamımız hücrelerden oluşmakta. In fact, we're a collection of 37 trillion cells. Hatta biz 37 trilyon hücreden oluşmaktayız her birimiz. And the cell membrane is a lipid membrane. It's a fat membrane. Ve bir hücre zarı yağlı bir zardır. And when there is a sufficient amount of omega-3, then that membrane is nice and dynamic and malleable. Yeterli omega 3 varsa vücudumuzda o hücre zarı esnektir, kolay geçirgendir. It allows nutrients to enter the cell, and it makes sure that waste and toxins are ejected from the cell. Dolayısıyla hücre zarından içeriye besinleri alır, içerideki kirli ürünleri de dışarı atmakta, hücreyi detoksifiye etmekte yardımcı olur. But when that ratio is not right, the membrane becomes quite rigid and impenetrable. We can't get nutrients in very well. Bu denge tam olmazsa bu sefer hücre zarı sertleşir ve besinleri içeriye almamaya başlar. And we can't get toxins out very well either. Ve toksinleri de atamamaya başlarız iyi bir şekilde. And remember, cells divide and replicate. Ve hatırlayın ki hücreler bölünür ve çoğalır. So one compromised cell rapidly becomes 2, 4, 8, 16, 32. Dolayısıyla her bir hücre geometrik olarak artar 2, 4, 8, 16, 32 olarak. And before you know it, most of your cells are in quite a compromised and challenged state. Dolayısıyla siz anlamadan bir anda hücreleriniz enteresan bir boyuta gelebilirler. And if we're not right at a cellular level, we're not right at any level, because that's what we're made of. Eğer biz hücresel tarafta iyi değilsek, hiçbir tarafta da vücudumuz iyi değil demektir. And so, unlike a lot of other companies, we also have an individualized dosage rate when it comes to our product. Diğer bütün şirketler gibi bizim ürünümüzde de belli bir dozaj vardır kullanımda. So not only do we have a test, so you can objectively see what your status is, Sadece testle değil, siz kendinizin objektif olarak da ne şekilde iyileştiğini fark edebilirsiniz. not only do we have proprietary and patented blends of oils, Bizim yetenekli ve patenli ürün yağlarımız yok sadece. not only do we have the highest polyphenol grade of olive oil, En yüksek oranlı zeytinyağımız, polifenol oranı olarak en yüksek oranlı zeytinyağımız. but we also make sure that you take an amount that is relative to you, because we're all different. Bunların yanı sıra her birimiz farklı olduğumuz için herkesin alabileceği belli dozajları da belirtiyoruz. Someone who weighs 77 kilograms is can have very different needs to somebody who weighs 55 kilograms. Tabii ki 77 kilo olan birisinin 55 kilo olan birinden daha farklı ihtiyaçları olacaktır. And so the idea that we would have a solution or a tablet and we all take the same amount every day is nonsense. Tabii ki elimizde bir çözüm ve bir tablet varsa herkesin aynı miktarda alması düşünülemez. Bu manasız olurdu. And we know through our research and through our due diligence that the dosage of 0.15 milliliters per kilogram of your own body weight is the best way to start. Bizim bütün araştırmalarımızdan, çözümlemelerimizden gördüğümüz kilo başına 0.15 mililitre alımın en doğru dozaj olduğudur. And when people do that, regardless of where they start from, regardless of how far out of ratio or index they begin,
Ve bu oranları almaya başladığında insanlar daha önceki dengeleri ne kadar yanlış olursa olsun we safely adjust them to within ratio and to the right index 120 days. biz bunları doğru oranla, doğru miktarı alan insanları 120 gün içinde tam da ihtiyaçları olan dengeye 6-9 oranına getirmeyi başarıyoruz. 6-3 omega oranına. And measurably so, because we can test it. And when we test with the best. Ve bunu neticesinde ölçerek de yapıyoruz. Çünkü test yapıyoruz, testi de en iyi yerde test ettiriyoruz. And so that's why we can confidently state that when it comes to the balance concept and the balance oil, ve biz bu noktada son derece kendimize güvenerek balance testi ve balance oil'ı size sunuyoruz. we can offset dietary limitations. Bütün beslenme şekillerini bunun dışında tutarak söylüyoruz. We can look at absorptive and neurological factors. Bütün görünen ve beyinsel faktörleri de içine alarak We can adjust levels of omega-3 so that they are effective against those common diseases and concerns. omega 3 yağını organize edebiliyoruz. Çünkü bütün bu hastalıkları önleyebilmek adına. And we always confidently work within the preventative health space. Ve kendimize güvenerek hastalıkları önleme tarafında çalışıyoruz. Balance oil is not medicine. Balance oil bir ilaç değildir. Balance oil is top grade, excellent nutrition. Balance oil en üst kalitede bir besin takviyesidir. That addresses an essential component of our dietary health. Ve beslenme düzenimizdeki gerekli bütün besin öğelerini bize sağlamaktadır. And that's everything that I wanted to cover with you good people this evening. Bu gece sizlere anlatmak istediğim tamamı bu kadar. Thank you for listening. I hope it was useful. I hope it was informative. Umarım yeterli bilgilendirmeyi sağlayabildim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. I hope it has inspired as many questions as it has given answers. Umarım hem birçok soru oluştu kafanızda hem de birçok sorunuza cevap bulabildim. I wish you every success taking the product yourself. Ürünleri almaya başladığınızda büyük başarılar diliyorum. And for those people who are coming on board on this journey with us as partners, ve bu yolculukta bize ortak olarak yanımıza katılan kişilere I welcome you to the team and I wish you every success in changing the health of your entire nation. Takımımıza hoş geldiniz diyorum ve etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızın sağlığına dokunmanızı diliyorum. Thank you. Teşekkürler. Dr. Colin, thank you for this wonderful presentation. And Yelda, thank you for this wonderful translation. And can we have some time to get some few questions, or if you don't have time, we can just finish it? I can do a couple. I'm happy to take a couple. I do have a meeting I'm meant to go straight in, which I'm meant to be there now, so I can be a couple more minutes late, but let's do 2 questions. Okay, Okan, I think you have a question. Okay, just let me help you. Thank you, Dr. Colin. Ben açabilirsin sesinizi. Tamam, teşekkür ederim. Öncelikle Mr. Robertson'ın sunumu için gerçekten teşekkürler. Çok faydalı bilgiler paylaştı bu akşam bizlerle. Benim birkaç sorum olacak ama adım adım bunları not aldım. Eğer kendisine sorabilirseniz çok memnun olurum. Tek tek hızlı bir şekilde sorarsan. Evet. Birinci sorum, Mr. Robertson'ın prezentasyonu sırasında
o tablolarında yaş aralıkları ve omega 3, omega 6 oranları vardı. Yaş ilerledikçe bu oranın iyileştiğini görüyoruz. Bunun sebebi nedir acaba? Mr. Colin, my friend asked that when we look to the tables which you assigned during the presentation with the balance of omega-6 and omega-3, we realized that when the people are getting older, their ratio is getting better. Is there any specific reason for that? That is more related to dietary behavior than biology. Bu So, aslında biyolojiyle alakalı değil. Yemek kültürleri değişiyor insanlar yaşlandıkça. Daha iyi yiyorlar. and those older generations typically cause less physical and physiological stress to the body because they typically move less as they age. Daha az hareket ettikleri için vücutlarında da daha az stres oluşuyor. Ve bu da vücudun daha temiz kalmasını sağlıyor. What we're already detecting in the database as it's growing Yani bu hani yaş ilerledikçe azalması aslında doğal bir şey. is that those age-related changes, differences, are flattening out. Aslında uzun vadede hepsine baktığınızda 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı. Because those older people ate in a more traditional manner. Daha geleneksel yiyen kişiler. But as the generations move on, there are less of those people who behave in that way from a dietary point of view. Doğal olarak insanlar birbirlerine bakarak gitgide diyetlerini yaşlandıkça düzeltiyorlar. But another key part is this notion that a lack of a reduction in movement and a reduction in physical and physiological stress. Fiziksel stres azaldıkça, hareket azalınca fiziksel stres azalıyor. Bunda büyük bir etkisi var. And also, don't be fooled by a false positive. Yani bir de pozitif düşünceyle daha çok doldukça insan daha etkisi azalıyor bu omega 3, omega 6 dengesizliği. Because although better, they're still not in ratio. Yani ilerleyen zamanda zaten daha iyisi olmayacak. Hep böyle kalıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Does anyone başka? else? Anyone else have another question? Okan başka soru var mı? There is a question in chat section. Okay. Shall I ask? Okay, Sorun, continue. balans- Of course. Okay. Balans oil'in raf ömrü süresi ne kadardır? Balans oil içerisinde koruyucu ingrediyentler var mıdır? Are you using some preservative in the balance oil, and how long is the shelf life of the balance oil? That's a great question. No, the olive oil is the preservative. Yok, tamamen zeytinyağı aslında koruyucu olarak kullanılıyor. And so the standard shelf life is 3 years. 3 yıl raf ömrü. So long as it hasn't been opened. Açılmadığı sürece 3 yıl. But nature How knows long it Sorry. keeps going after we opened? once you've opened it, you should consume that within 28 days. 28 günde açtıktan sonra tüketmekte yarar var. Okay. Chat'teki sorulara geçelim mi Okan? 28 gün olması Fazla nedeniyle- vaktimiz yok Okan'cığım. Başka sorulara geçelim mi? Çünkü Tamam. vakti yok, gidecek adamcağız. Teşekkürler. Ama yaz soruları başka zaman sorarız. Evet Aziz. Benim soracağım sorular benzer sorulardı. O yüzden şey yaptım. Samsung A73 sorularını çevirmiyorum Tamam. şimdi. Okan belki vakit kalabilir. Bekle. Hülya Hanım buyurun. Sesinizi açtım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Evet. Ben soracağım. Kan sulandırıcı ilaç alan kişilerde yine omega 3, omega 6 vesaire yani bu grubu rahatlıkla kullanabilir mi? Çünkü bildiğim kadarıyla kanın hani akışkanlığını Ben sorayım arttırıyor. isterseniz direkt. Hı hı, Direkt tamam, sorayım. teşekkürler. As Teşekkür. we know, omega-3 affects the thinning of the blood. So if someone use blood thinner, how you recommend them to use balance oil? Yeah, that's another good question.
if somebody's on a prescribed blood thinner, they should check with their doctor if it's okay for them to use an omega-3 supplement. İlk önce doktorla mutlaka kontrol etmeleri lazım. Bu uygun mu kullanması? Doktorun karar vermesi lazım. Because it depends on the type of blood thinner and the dosage, but they should always check. Bu insandan insana değişir ve farklı kan incelticiler var, farklı kan incelikleri var, farklı sebepleri var. O yüzden doktorun onayından geçmesine büyük yarar var. Aziz? Right. Bir soru var. Can we use by children on the ratio of 0.55 milligrams per kilogram? Can we use it by children? We can, but we have specific guidelines for children available on our website. Aziz sordu, çocuklarda kullanılabilir mi diye. Cevap olarak da evet, kesinlikle kullanılabilir. Web sitesinde bununla ilgili özel bir dokümantasyon var. Çocukların nasıl kullanılacağı ile ilgili. And Ömer Bey buyurun. we really encourage children because it is a key part of their development is to ensure they have a sufficient amount of omega-3. Çocuk gelişmesine çok önemli olduğu için biz bunu çok destekliyoruz. Buyurun Ömer Bey. İyi akşamlar diliyorum. Omega yağlarının mide asidiyle birleşmesi neticesinde dezenformasyona uğradığından bahsetmişti. Bu konuda balans oil'in herhangi bir koruyucu bir maddesi yok. Yani bir jelatin içerisinde sunulmuyor nihayetinde. Burada mide asidiyle birleşmesi esnasındaki korumayı nasıl sağlıyor sistem? Bozulmamayı. How balance oil is protecting its valuable ingredients when it is passed through the stomach against the stomach acids, how it protects itself. I mean, there's there is a huge amount of biochemistry that goes into that, but the polyphenol Çok itself, detaylı bir bilgi var. the polyphenol itself is more resistant to the acid of the stomach, and the encapsulation enables more of it to survive through what we call the first pass. Polifenol aslında omega-3 moleküllerini kaplıyor ve bir kapsülden çok daha güçlü ve mide asitlerine karşı son derece dayanıklı. Right, folks. I said we did more than 2 questions, so I feel pretty good. But Okay. I do need to move on. Thank you, Mr. Colin. Yeah. Thank you very much. This is a historical meeting for us because this is our first meeting. And as you see, nearly we were 200 people was chasing you. And for the next time, we can promise you we will be more than 500. Wow. So thank you for your support. And in the future, we would like to see you more often. Definitely. Thank I you. look forward to it. And the best of health and success to everyone. It's been a privilege. Thank you for your time. Thank you for listening. I look forward to speaking Evet to you again. arkadaşlar, herkese de o teşekkür etti. Biz de ona teşekkür ettik. Bir sonraki toplantıda da 500 kişi oluruz dedik. Hadi bakalım gösterelim. Herkese kolay gelsin. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kaydı kesebiliriz Aziz'ciğim. Thank you.